Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni SVM G03F. SVM, BMW'nin aynı İtalyan hali gibi değil mi? Dostlar, özellikle yorumlarda, otomobil fiyat listesi videolarında ve her yerde mutlaka adını zikredip bir de benden dinlemek istediğiniz SVM'yi yakından tanıyoruz. Hem de Mayıs 2024 tarihi itibariyle 1 milyon liraya 7 kişilik oturma düzeni, offroad özellikleri ve çok daha fazlasını sunan G03 modeliyle başlıyoruz. Bize G03 diye satılan arabanın orijinaldeki ismi Tiger, yani kaplan demek. Bu da başlangıçlı bir ipucu olsun. Bu arada diğer SVM modellerini de teker teker inceleyeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. En az Chery kadar merak edilen bir marka. Fiyatlarının dayanılmaz çekiciliği karşısında bize ne vaat ediyor? Bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. SVM, bir anda ülkemize giren ve bir yandan her geçen gün artan ilgi ve sevginin yanında tereddüt eksik olmayan İtalyan asıllı Çinli elektrik otomobil üreticisi. Markanın geçmişi yakın sandığımız uzak yıllar 2016'ya dayanıyor. Çinli Daxing Gong tarafından kurulan şirketin merkezi İtalya Milano'da. Üretim yeri ise Çin'de. 2016 dedim ama bu otomobil üretimi için açılan markanın tarihi. SVM ilk kez 1971'de motosiklet üretmek için kolları sıvıyor ve yine İtalya'da motosiklet üreterek İtalya ve Avrupa pazarında satışa sunuyor. SRM grubu altında olan SVM'nin açılımı Speedy Working Motors, yani hızlı çalışan motorlar anlamına geliyor. Bu araba markası için uydurulan anlamı. Gerçek SVM, SV.VM olup İtalyanca Sironi, Vergani, Vimersate, Milano'nun kısaltması oluyor. O günlerden bugünlere gelen marka artık otomobil piyasasında da olup her ne kadar BMW'ye benzeyen minibüsler, Volkswagen benzeri tasarımları yapsa da uygun fiyata iyi arabalar üretmeyi başardı. Ve bugün yakışıklı tasarımı işlevsel özellikleriyle birleştiren G03F bizlerle. Başta dedim ya, orijinalinde adı Tiger, yani kaplan demek olan G03F'ye önden baktığımızda devasa panjuru görüyoruz. Üzerinde kocaman SVM harflerinin döşendiği bu panjurun iki köşesinde büyük anafarlar duruyor. Tasarım olarak oturaklı duran ön tarafta büyük kaput ve ön tampon sayesinde olduğundan daha büyük duran bir G03F'ye bakıyoruz. Giriş seviyesinde halojen farlar bulunurken üst donanımlarda mercek far da mevcut. Bu haliyle yeni G03F'nin ön tasarımı bizden bir yıldız alır. Bir SUV'den çok kullanışlı bir MPV'yi andıran profil tasarımı dolu dolu duruyor. Yeni SVM G03F'nin profiline geçtiğimizde o önden arkaya devam eden heybet net biçimde gözümüze çarpıyor. Araziden daha çok. Ben yüksekte olmayı seven şehirliyim diyen G03F, teker üstlerindeki plastik ödekleriyle de güçlü görünüyor. Benim bir arabada dikkat ettiğim detayların başında gelen cam yüksekliği konusunda da boyutlarının avantajlarını kullanmış. Çamurluklardan uzanan keskin omuz çizgisi duruşun profilde de net olmasını sağlamış. Aynalarda elektrikli olarak ayarlanıp ısıtma özelliğine sahip. Tabi bu duruşu tamamlayan yegane şey ise jantlar. Tasarımlarıyla gayet şık görünen bu jantların boyutları 215-60-17 inç. Onun dışında burada dikkati çeken başka bir şey yok. Kesinlikle gideri olan sade fakat şık arka tasarımla G03F dışarıdaki finalini güzel yapmış. Yeni SVM G03F'nin arka tasarımına geçtiğimizde o eskilerin kült tasarımlarını görmüş gibi hissettim. Burada böyle büyük ve geniş bir bagaj kapağı bulunuyor. Arka camda fazlasıyla iyi. Buna karşın görmeye alıştığımız spoiler yok. Bu yüzden daha düz bir görünüme sahip. Burada böyle tadında bir spoiler eklense tasarımın gidişatı tamamen değişir. Bir de böyle filmsiz olmaz ya. Filmlerimizi de yaptıralım. Bak şimdi oturmaya başladı. Altta boydan boya uzanan siyah şeridin üzerinde SVM logosunu koymuşlar. İki uçta da stoplar duruyor. Tampon hem marşpiyerlere hem de ön tampona bağlıymış gibi değil mi dostlar? Bunun nedeni bu offroad paketi anlamına geliyor. Standart bir donanım olan bu parça üzerinde içten yanmalı motora sahip olsa da herhangi bir egzoz çıkışı koymamışlar. Bu haliyle aslında fiyatının da ipuçlarını veren G03F makul ve yakışıklı bir tasarımı işlevsel özelliklerle birleştirmiş. Peki bu kadar dev dediğimiz G03F boyutlarıyla bize ne vaat ediyor? Yeni G03F 4605 mm uzunluğunda, 1815 mm genişliğinde ki görüyorsunuz boyuna göre ince uzun bir araba, 1810 mm'de yüksekliği var. Yani yüksekliğiyle genişliği aynı. Dingil mesafesinde ise 7 kişilik oturma düzenine sahip olup bizi içeride patates etmeyeceğinin garantisini veren 2780 mm uzunluğa sahip. Yeri gelmişken söyleyeyim, boş ağırlığı da 1400 kilogram. Özellikle 1 milyon liralık fiyatıyla oldukça merak edilen G03F'nin
En çok vakit geçireceğimiz iç mekan özelliklerini yakından tanıyınca seveceksiniz. Yeni SVM G03F'nin standart olarak 7 kişilik oturma düzeninde gelen iç mekana geçerken hoş detaylar gözümüze çarpıyor. Burada tasarımları da şık görünen koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altı kesik bu direksiyon simidini bulacaksınız. En çok tutulan sol tarafına dijital gösterge ekran ayar tuşlarının konulduğu bu direksiyon büyüklüğüyle G03F'nin cüssesini andırıyor. Aşırı kalın olmayan bu direksiyonun tasarımını beğendim. İtalya detayı da göze çarpıyor. Direksiyon hemen arkasında dijital kelimesinin hakkını veren yarı dijital, yarı analog hız ve devir göstergesi koymuşlar. Analog göstergeleri her zaman severim. Yine lüks araba markaları ki burada isim vermeyeceğim siz tahmin edersiniz. Onlara benzeyen tasarımıyla da gösterge panelini beğendim. Öylesine bir SUV için fazlasıyla spor olmuş. Konsol tam bir SUV olduğunu iç mekanda en fazla hissettiren detayların başında geliyor. Yüksek ve dik tasarlanan konsolun merkezinde dokunmatik multimedya ekranı konulmuş. 10.25 inç büyüklüğündeki bu ekran üzerinden Bluetooth'la telefon bağlantısı yapabilirsiniz. Tabi bunun da sınırlı değil, aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını da yine yapabiliyorsunuz. Ekranın genel olarak tasarım detayları hoş görünüyor. En çok ihtiyacımız olan şey navigasyonda bu ekran üzerinden rahat rahat kullanırız. Dokunmatik hızı da gayet iyi. Bu ekranla müzik dinlerken de içeride 6 adet hoparlörden sesi alacaksınız. Aşağıda kırmızı renkli detaylarıyla klima menfezleri dururken manuel klima kontrol ünitesi de hemen onun altında kendine yer bulmuş. Orta konsolda nispeten daha alçağa koyulmuş. Vites ise aşırı büyük geldi bana dostlar. Hani bu konsolu yukarıya alıp daha kısa kollu bir vites daha mı şık dururdu bilemedim. Burada USB bağlantı noktası, küçük eşya gözleri ve bardaklıklar duruyor. Kol dayamanın vitesle aynı hizada oluşu tüm işi kurtarmış. Kolunuzu yasladığınızda vites ellerinizin altında. Çünkü buna ihtiyacınız var. Malzeme seçimi olarak sert plastiğin tercih edildiği iç mekanın alt kısımlarında uzun ömür düşünülmüş. Kabin genel hissiyata ve kullanıma bakıldığında gayet güzel görünüyor. Öyle göze farklı gelen ya da kaş yapalım derken göz çıkaran bir detay yok. Şunu da söyleyeyim, açılır sunroof da mevcut. Bu satın almayı etkileyecek şık hareketlerden biri olmuş kesinlikle. Şimdi benim de çok merak ettiğim ve eminim sizi çok şaşırtacak arka koltuklara geçelim. G03F'nin alameti farikası arka koltuklarına geçerken bizi hala abone olmadan takip eden sevgili dostlarımıza da aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Abone olduysanız arka koltuklara geçelim. Bu da ne? Hani 7 kişilik dediler bize, burada 2 kişilik koltuk var dediğinizi duyar gibiyim. Dostlar, yeni SVM G03F'nin ikinci sıra koltukları da 2 kişilik. Buna karşın 3. sırada bulunan koltuklar 3 kişilik olarak tasarlanmış. Bu benim için güzel bir detay çünkü birçok D sınıfı SUV'de ya da C'den bozma 7 kişilik arabalarda 3. sıra koltuklar biraz büyük çocukların dahi rahat rahat oturamayacağı, hadi oturmayı geçtim arka koltukların konumundan dolayı yardım almadan 3. sıraya bile geçilemeyecek şekilde. Bu konforsuzluğun içinde hem en çok kullanılacak 2. sıra koltuklarda ön koltuk konforunun yaşatılıyor oluşu hem de çok rahat şekilde 3. sıraya geçiliyor oluşu gerçekten yıldızları toplar. Ayrıca dostlar bu 2. sıra koltuklar 110 mm ileri geri oynayabiliyor. Arka koltuklarda kol dayama da mevcut dostlar. Bu da çok güzel bir hamle. Burada orta konsol üzerinde havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Tek hamleyle yatabilen 2. sıra koltuklardan 3. sıraya bir göz atınca da buranın öylesine yapılmadığını net biçimde görüyoruz. 3 kişinin oturabileceği burada yine hoş detaylardan kelebek camları konulmuş. Havanın arkada birikip rahatsız edici bir hal almaması için çok iyi düşünülmüş kesinlikle. Şimdi hepimizin aklına tek bir soru. Tüm bu koltuklar açık haldeyken bagajda bizi nasıl bir hacim bekliyor? Yeni SVM G03F'nin 3. sıra koltukları açık haldeyken burada 160 litre bir hacim bulunuyor. Öyle valiz falan biraz düşündürür. Ha bak ne var? 3. sıra yerine oturduktan sonra 2. sıranın arasına valiz vesaire koyulur. Demokraside çareler tükenmez demişler değil mi? 3. sıraya yatırdığınızda 530 litre, arka koltukların tamamını yatırdığınızda ise 1564 litre hacme sahip olacaksınız. Otonom sürüş özelliklerinin olmadığı G03'te güvenlik daha iskeletten başlıyor. Sürüş dinamikleri tarafında önlerde MacPherson tam bağımsız, arkalarda yarı bağımlı süspansiyonların kullanıldığı G03F yerden 195 mm yüksekliği de işin içine girince kendisi hakkında kafalarda bir şeylerin oluşmasını sağlıyor.
Tabi şimdi dostlar yeni G03F'de otonom sürüş özellikleri yok. Fakat bildiğiniz gibi 7 Temmuz'dan itibaren otomobillerde bugün birçok markada opsiyonel olan özellikler standart olarak sunulmak zorunda. Ya zorunda yani. O yüzden ilerleyen zamanda nasıl bir fiyat artışı olur ya da nasıl bir çözüm bulunur, bu konu hakkında da bir video ile sorulara cevap bulacağız. Güvenlik özelliklerinde ESP, yani bu yüksek gövdesinin savrulmasını önleyecek destek sistemi, patinaj çekmeden yolda stabil bir şekilde gitmesini sağlayan çekiş kontrol sistemi, her ne kadar manuel vites olsa da yokuşlarda kalkarken size destek olarak geri kaçırmanızı önleyen yokuş kalkış asistanı, şoför ve ön yolcu için hava yastıkları, işte bu da önemli bir detaydı, geri park sensörü ve geri görüş kamerası, ön sıra şoför ve yolcu için gergili emniyet kemeri, yeni SVM G03F'de standart olarak sunulan güvenlik özelliklerini oluşturuyor. Artık dahası 7 Temmuz'dan sonra. En kritik yerlerden biri de motor seçenekleri. Güç, performans ve yakıt tüketimiyle alıcısı çok olur gibi duruyor. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Motor gerçekten beni bu arabada en çok heyecanlandıran şeylerden biri oldu. Çünkü artık markalar içten yanmalı motor çıkardığında şaşırır hale geldik. Bu gelenekselliği devam ettiren İtalyan SVM yeni G03F'de 4 silindir 16 valfli 1.5 litre hacminde atmosferik benzinli motorlarla G03F'yi sundu. Bu motordan 110 beygir güç, 152 Nm tork üreten G03F önden çeker olarak kontrol ediliyor ve yalnızca 5 ileri manuel vitese satın alınabilecek. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 7,5 litre. Ve dostlar geldik fiyata. Adettendir, hem de bizi dünyanın her yerinden izleyen izleyicilerimiz için de önemli olduğunu bilerek yeni SVM G03F ya da Tiger Çin'de $8.300'dan başlayan fiyatıyla satışa sunulmuştu. Videonun yayın tarihindeki resmi Türkiye fiyatı ise ülkemiz piyasasında fazlasıyla rekabetçi olacak şekilde 1.059.500 liradan etiketlenmiş durumda. Artık son söz sizde dostlar. Yeni SVM G03F'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben G03F'yi beğendiğimi söyleyebilirim. Hani sürekli yapılan şu İtalyan vurgusunun da denildiği kadar var olduğunu görmüş olduk. Çinli değil de gerçekten Avrupalı bir markanın uygun fiyatlı otomobili gibi duruyor. Peki siz yeni G03F'yi beğendiniz mi? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni G03F hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.